Merhaba, ben Tolga. Merhaba, ben Gülden. Dünyamıza hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzla sizlerin karşısındayız. Ben kısaca bugünkü videoda neler olacak onu anlatacağım. Sonra sözü Gülden'e bırakacağım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar araç seçimi, söküm, temizlik ve bakım konuları ve son olarak da projelendirmeden bahsedeceğiz size. Tabii ki bu bizim aracımızla alakalı olan bir söyleşi. O yüzden çok fazla genel konulara girmeyi düşünmüyoruz. Ve söz Gülden'de. Bugün biraz sıcak, kusura bakmayın. O yüzden böyle şapkalarlayız. Çünkü güneş karşıdan direkt vuruyor. Deme öyle deme. İnsanlar üşüyor. Evet. Ama sıcak. Sıcak, evet. Şimdi araç seçiminde çok alternatif var. Yani çekme karavanlar, motokaravanlar, boş panel vanlar, hatta servis minibüsleri vesaire. Tabii. Pek çok alternatif var. Tabii bizim önceliğimiz bütçemizdi. Bütçemize en uygun araç hangisi olur? Çekme karavanı düşünmedik. Çekme karavan biz bir güvenliğini yapamadık çekme karavanın. Yani bizim gezi standartlarımıza ve yaşam standartlarımıza uygun olmadığını düşündük. O da şundan dolayı çekme karavana bir maliyet ayırmanız gerekiyor. Aynı zamanda binek araç olması gerekiyor. Evet. Onu çekebilecek. Onu çekebilecek bir binek araç. Hatta işte biz şu patika nereye çıkıyormuş gel bakalım diyen insanlarız. Bize kesinlikle 4x4 bir araç olması lazımdı. Evet. Bir de aynı zamanda biz sürekli içinde yaşamayı düşündüğümüz için şehir içindeki gündelik işleri halletmek için normalde belki binek araç ve çekme karavan avantaj gibi görülebilir ama her seferinde, yani özellikle ilk başta gezerken her seferinde çekme karavanı bırakacak bir yer, güvenli bir yer bulmak gerekiyordu. Böyle olunca biz küçük bir araç tercih edince, daha doğrusu, Evet. zaten şehir içinde de bir problem yaşamıyoruz. 13 metreküp aracımız standart otoparklara, yani araç park edilen caddelere bile rahat rahat binek araç gibi kolay park edilebiliyor. Aynen öyle. Dar sokaklarda problem yaşamıyoruz ki çekme karavanla büyük ihtimalle bugüne kadar gezdiğimiz pek çok yerde problem yaşayabilirdik o dar dönüşlerde ya da gidemezdik bazı yerlere. Biz hep bunları göz önünde bulundurduk aslında araç seçimi yaparken. Yani kendi kullanım şeklimize göre değerlendirdik. Tabii yani şimdi görüyoruz sosyal medyada işte araç seçimi konusunda çok fazla topik açıyor insanlar. Konu başlatıyorlar. Motokaravan mı, çekme karavan mı? Evet, yani onu karşınızdaki kişi belirleyemez. Onu belirleyecek olan kişi sizsiniz. Yani sizin yaşam standartlarınız nedir? Siz ne istiyorsunuz? Siz nereleri gezeceksiniz? Ne kadar zaman Ne kullanacaksınız? kadar zaman kullanacaksınız ki bu en çok etken de aslında o. Tabii. Yani bizim görüşümüz tabii ki bu. Herkes bunu farklı yorumlayabilir. Ama o tamamen sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz bir şey ve ben her seferinde söylüyorum. Mutlaka kiralayın ve test edin. Kesinlikle. Yani kampçılıktan gelen arkadaşlar genellikle karavanda çok rahat ettiklerini söylüyorlar ki bizim de fikrimiz o. Evet. Ama hiç doğayla alakası olmayan, yani ya da böyle gündelik piknik haricinde doğada vakit geçirmemiş insanlara biraz zor gelebilir. Çünkü ev konforunu bekliyor insanlar karavan olunca, işte çünkü mutfak var, banyo var, evdeki kadar rahat edebileceklerini düşünüyorlar. Ama işte kısıtlı su gibi bazı imkanlar ev konforu olmadığını fark ettirip birazcık bazen işkenceye dönüştürebiliyor. Birkaç karavancıyla karşılaştığımızda konuştuklarımızdan duyduğumuz kadarıyla. O yüzden kiralamak avantajlı. Malum fiyatlar yüksek ama alıp beklentini karşılamadıktan sonra bir de onu satmaya uğraşmaktansa, Tabii. ya da işte içindeki dizaynın size uyup uymadığına karar vermek için biz 3 sene boyunca düşündük, araştırdık. Kiralayarak çok kısa sürede de bu sorunu çözebilirsiniz. Ya kiraladığınız zaman aslında şöyle bir sıkıntı var. Özellikle motokaravanlar için söyleyeyim. Hani semi entegre ya da alkovenliler hariç. Onların çünkü çoğunun iç dizaynı farklı olabiliyor. Ama standart motokaravanlarla 15 metreküp ya da 17 metreküp çoğu aynı dizayn. O yüzden hani A firmasından ya da B firmasından kiraladığınız araçlarda bir fark görmeyeceksiniz. Çünkü aynı aracı kiralıyorsunuz. Aynen öyle. Ancak oturma grubunun tamamen farklı, yatak grubunun tamamen farklı olduğu iki farklı karavan bulabilirseniz, o kadar şanslıysanız
O zaman kıyaslama daha şey olabilir ama herhangi bir karavanı da kiraladığınızda karavanın artılarını eksilerini göreceksiniz. Size hitap ediyor mu bu? Evet. Çünkü ciddi paralar dönüyor şu anda piyasada ve harcayacağınız rakamlar da az buz rakamlar değil. Kiraladınız. Bir de işin en önemli tarafı eşinizin de bunu desteklemesi lazım. Bu iş tek taraflı olacak bir şey kesinlikle değil. Eşinizin de bunu desteklemesi gerekiyor. Ki destekledikten sonra kiraladınız. Baktınız yaşam standartınıza uygun değil. O zaman belki sadece tatiller için kiralamaya devam ediyorsunuz. tabii daha az bütçeli olur. Çünkü işletme maliyeti çok çok daha uyguna denk gelecek Kesinlikle. size. Yani tatil için sadece kullanacaksanız mesela o zaman çekme karavan daha mantıklı. Çünkü işte 750 kilo ve altı çekme karavanlarda özellikle Hiçbir vergi yok, istemiyor. sigorta yok. Haftada diyorum yılda 2 defa ya da 3 defa kullanmak için o çok daha mantıklı. Ama sürekli içinde kalmayı planlayan arkadaşlar için zaten masrafını hayli hayli çıkartıyorsunuz. Sizi her yere götüren bir eviniz oluyor aynı zamanda. Tabii, yani. Vergisi, sigortası zaten binek bir araca ödediğinizin çok çok da farkı yok herhalde değil mi? Lüks bir araç kadar hemen hemen. Çok bir şey fark etmedi. 3 sigortasında 300 lira fark etti bizim yani. Panel vanken ve karavanken arada 300 lira gibi bir fark oldu sadece sigortada. O kadar farklı bir şey olmadı yani. O kadar gözünüzde büyüteceğiniz harcamalar yok. Araç seçimini çok uzatmıyoruz. Çünkü bununla ilgili zaten yüzlerce video var. Evet. Yüzlerce konu var. Gerçi bayağı da uzattık gibi ama. Biz neden seçtik? Belki motokaravan tercih etmek isteyenlere fikir olmuş olur. Bizim seçim sebeplerimiz. Evet. Şimdi biz 15 metreküpü düşünmedik hiç. Evet. Çünkü ya 13 başlangıçtan beri ya da 17 metreküp düşündük. 15 ile 17'nin uzunluk olarak birebir aynı, sadece yükseklik fark ediyor. Sadece yükseklik fark ediyorsa niye 17'yi almayayım Tabii. diye düşündük. Büyük olacaksa bari yüksek de olsun demiştik. Evet, dolaplar vesaireler ona göre olsun demiştik. Ama sonra bir işte dediğim gibi ilk başta da bütçe meselesi öncelikle. İkincisi işte 17 ve 13'ün arasında yine ciddi fiyat farkı vardı o zaman içinde. Vardı. Bir de biz zaten 2 kişiyiz. İşte projemiz minimal tasarımla 13 metreküpe sığdırabilir miyiz düşündüğümüz projeleri ya da içinde tamamen her şey yerleşir ve sıkışıklık hissiyatı uyandırmayan bir proje yapabilir miyizden sonra 13 bizim işimizi görür diye rahat rahat emin olduk. Ya bir de aslında 13 seçmemizin en büyük nedenlerinden biri. Şimdi biz toprak yolu seviyoruz. İkimiz de bir önceki videoda söylemiştik. Motorcuyuz ikimiz de. Ben enduro kullanıcısıyım. Gülden chopper kullanıcısıydı ama o da enduro ruhlu bir chopper kullanıcısı. Biz biraz önce de dedim hani şu patika nereye çıkıyormuş deyip dalan insanlarız. İnsanların mesela Fethiye'yi es geçtik buraya gelirken. Evet. Çünkü Fethiye bizim kafamıza göre bir yer değil. Aşırı kalabalık, vıç vıç kalabalık var yani. Biz onu kesinlikle sevmiyoruz. Doğal olarak da bu tür sessiz sakin yerlere gitmeniz için biraz eziyetli yollardan geçmeniz gerekiyor. Evet. İşte çalılıklar, dallar, ağaçlar vesaire derken şimdi 17 metreküp araç zaten olduğundan yüksek. Bir de bunun üstüne heki koyuyorsunuz. Uzunluk havalandırmasıydı, panellerdi vesaire. Bir 20 santim daha yukarı doğru uzuyor. Dallar vesaire aracın zarar uzunluğu da bazı ekstra. patika yollarda uzunluk dönüşlerde ciddi sorun oluyor. Küçük araçta bile öyle. Bir eksiğimiz 4x4 değil. Gönül isterdi ki öyle olsun ama inşallah ileride. İnşallah. Ne demiştim geçen gün? 4x2 artı 2'miz var. Evet. Paletler sağ olsun. Paletler sağ olsun. Onlar bazı yerlerde kurtarıcı oluyor. Ya şu ana kadar pek kullanma ihtiyacı duymadık. Bir tek burada manevra yaparken. Burası bayağı sahilinde. Siz şu anda göremiyorsunuz ama çünkü zeminden anlarsınız büyük olasılıkla. Batıyorsunuz. Direkt batıyorsunuz. Aracımızı seçtik. Aracımız kesinlikle dedik ki 13 metreküp olacak. Karavan sevdasıyla yanıp tutuşurken her önümüze gelene karavandan bahsettiğimiz için herkes bizim bir araba arayışında olduğumuzu biliyordu. İşte bir arkadaşımızın da eski iş aracı satmaya niyeti varmış. Başkasına vereceğimi size vereyim falan dedi. Biz olur olmaz derken sağ olsun
Geldi Bir gece vakti. iş yerinin önüne arabayı bırakmışlar, gitmişler. Telefonla haber verdiler bize de falan ve arabamız oldu bir anda. Evet. Sonra tabii o dönemde çalışıyorduk, hemen arabayla ilgilenemedik ama böyle ilk hevesle ilk akşam değil mi, daha geldiği gün. Daha geldiği gibi ya, arka tarafı parçalamaya başladım ben. İçinde bir zemin vardı. Motosiklet taşıma işi yapıyordu arkadaşlar. Güçlendiriciler, işte motorları bağlamak için olan aparatlar vesaire vardı altında. Daha ilk akşam mesai bitiminde biz işten sonra direkt arabanın içine girip işte Tolga canavarla falan kesti alttaki zemindeki o iskeletleri. Kesmeye çalıştım diyebilirim ben onun için. Evet, 3 gün falan sürdü bu iş. Çünkü kaynaklar çok sıktı. Böyle nokta kaynak yapmamışlar. Boylu boyunca kaynak yapmışlar. Çıkması gibi bir ihtimal söz konusu bile değildi. Ancak keserek çıkarttı. Ya şöyle söyleyeyim. Araç tabanını komple kesseydim ve çıkmacıdan araç tabanı alıp monte etseydim daha kolay olurdu. O kadar söylüyorum size. Çok daha kolay olurdu işim. Sonra etiketlerini falan sökmeye başladık. İşte içini temizledik. Sanki hiç daha işimiz yokmuş gibi içinde. Evet. İlk günden temizledik içindeki kiri pası atmak için. Sonra bir 500 defa daha falan temizledik büyük ihtimalle daha yapıma Fazlası başlamadan. olabilir. Fazlası olabilir. Ya şimdi şu anda bahsettiğimiz konuda ikinci konuya geçtik aslında biz. Söküm, temizlik ve bakım kısmındayız şu anda. Aracınızı aldınız. Yani biz aracımızı aldık. Aracı kullanmayacağınız çıkartmalar, amblemler, işte aracın arka kasa kısmındaki olan bizim gibi işte zemin vesaire malzemeler ya da minibüs aldıysanız koltuklar vesaire, bunları tamamen söküyorsunuz. Bunları söktükten sonra aracın çıplak halini görüyorsunuz ve o haldeyken aracı komple temizliyorsunuz. Hatta biz ön koltuklara varana kadar Tabii söktük. hepsini söktük. Ön konsolun sökebildiğim kadarını, daha doğrusu toplayabilme ihtimalimin olduğu kadarını söktüm. O alt kısımları falan komple temizledik. Altında, saçta herhangi bir problem var mı? Pas var mı? Delik var mı? Onlar gözükmesi için komple her yerini ilk sefer o zaman temizledik içerisini. Zaten yapma sebebimiz de oydu. Aracın altında, tabanında, zemininde pas, işte Gülden'in dediği gibi delik vesaire bir şey var mı yok mu onu görelim. Zaten dış kaportada bir iki tane yapılacak bir şey, gözle görülenler vardı. Aracınızı çok temiz alırsınız. Çok temiz kullanmışlardır. Ağır yük taşımamıştır vesaire. Bunları yapmanıza gerek kalmaz. Ama bizim gibi bir araç alırsanız işte sökmeniz sizin avantajınıza, ileride başınız ağrımaz. O yüzden aracın yapımına başlamadan önce aracın içini komple söküyorsunuz, temizliyorsunuz bizim gibi. Sizin yapabileceğiniz tadilatlar varsa onları yapıyorsunuz. Sonra bizim yaptığımız gibi işte biz boyasını da kendimiz yapacağımız için dış boyasını macunlama kısmında dedik ki hani bir iki kaportalık işi vardı dışında. Birkaç Fotoğrafları küçük vardı gösterir şimdi. yan taraflarında, kapıların olduğu yerlerde. Onları kaportacıya gönderdik. Çok da beklediğimiz gibi yapmamış zaten. Biz yapsaydık daha iyi olurdu. Çünkü macunu vurup direkt geçmiş. Yani göçüklerin birçoğunu düzeltmemişti. Neyse. Sonrasında o işler de bitti. Tabi o esnada biz deli gibi lastik arayışındayız. Şimdi Avrupa'daki karavanlara bakıyoruz. Hepsi çok o ünlü olan markayı kullanıyor. Güzel de İşli duruyor. ve arazi lastiği. Evet, güzel de duruyor ama maalesef Türkiye'nin ekonomik şartlarında bu pek de öyle ha deyince yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Biz de Hankook Dynapro AT2 modeli lastik gözüme ilişti benim. Hatta şöyle lastik arayışındayken YouTube'da bir reklamı denk geldi. Evet. Bu arada niye sıfır lastik aldık? Zaten aracın lastiğe ihtiyacı vardı. Bir de onun da dışında aslında biz çok lastik problemi yaşadık bugüne kadar. Son 5 yıldır. Evet. İşte bir binek araç vardı Tolga'da, Honda. Basık. Yani Basık. arabaya binilmiyor, iniliyordu böyle. Sürekli o lastikler bir yerlere sürttüğü için biz çok saçma sapan yerlerde, saçma sapan saatlerde yolda kaldık sürekli. Motorla da bir defa değil mi? Motorla da bir defa lastiğimiz patladı falan. Böyle pazar akşam saatlerinde genellikle ve Bursa'da değil de başka şehirlerde yollarda kaldık. Dedik hazır her şeyi yapıyoruz karavana. Lastikleri de direkt sıfır alalım ki lastiklerden bir daha yolda kalmayalım en azından. Lastiklerden de çok memnunuz. Tekrar söyleyeyim, Hankook Dynapro AT2 Evet. RF11 diye geçiyor bu son desen.
lastiklerin özellikle kar performansından gerçekten memnunum. Şimdi ben onu diyecektim. Fırsat bekliyordum. Arabayı yani karavan dönüşümünü yapmadan önce arabayı yaklaşık bir sene kadar kullandık biz bu işte tamirat, tadilat işlerinden sonra da hemen başlayamadık iç dizayn yapımına. İşte kışın, geçen kış yok, önceki kış mı oluyor? Önceki kış. İşte güzel bir kar yağmıştı Bursa'da. Hemen hemen diz boyunda otoparkın orada varken kar. Bayağı üstünden atladı geçti koca araba yani. Tabii hiç herhangi patinaja falan dönmeden çok güzel kurtardı Çamurda gitti. zaten çok memnunduk. Tolga her gördüğü çamur ve su birikintisine lastikleri aldıktan sonra böyle aa diye daldığı için onu zaten test etmiştik. Karda da gayet başarılı. Şimdi yolda da çok işte gördüğünüz üzere böyle kumsallara, çakıl taşlı kumsallara falan gayet rahat girebiliyoruz yani. Şimdi aracın sökümü, temizliği vesairesi de bitti. Öyle umuyoruz, bitirdiğinizi umuyoruz ki biz bitirdik. Şimdi bizi en çok heyecanlandıran projelendirme kısmı. Aracın içi nasıl olmalı? Standart projeye kesinlikle karşıyız. Yani bize göre değil, Bizim karşıyız ihtiyacımızı demeyeyim de yine. görmüyordu. Bizim kesinlikle ihtiyacımızı görmüyordu. O alan kısmı bizi rahatsız ediyordu. Bir de ev hissiyatı yaratmıyordu. İçinde yaşamayı düşününce insan biraz daha konfor ve ferahlık bekliyor. O standart projelerde o ev hissi olmuyor insanda niyeyse. Ya biz evi kapattık kışın da bu araçta hani evde burada yaşayacağız yani. Standart karavanın oturma grubunda çok uzun süreli, şimdi tamam tatile gittiniz 15 gün varsayıyorum. 15 gün zaten aracın dışındasınız. Yatmadan yatmaya içeri gireceksiniz ya da yaz yağmuru 1-2 saat denk geldiniz o zaman aracın içine gireceksiniz. Ama biz kışın yeri gelecek 3 gün 4 gün bu aracın içinden çıkmayacağız. Tabii yağmur O yüzden yağacak, kar oturma yağacak. grubunun çok rahat olması lazım. En azından karavanın içinde 1-2 adım atabiliyor olmanız lazım ayaklarınız ağrıdığında. O yüzden biz ilk projelendirme kısmında yaklaşık 1 yıl belki 1,5 yıl sırf arayış içerisindeydik. Nasıl olacak diye. Evet. İşte hem oturma grubu rahatlığı hem içeride geçirilebilecek boş alan, büyük geniş alan kısmı yüzünden en çok ilk odak noktamız oralardı zaten. Oturma grubunun genişliği ve böyle yayıla yayıla rahat oturmalık bir yer olması. Bir de içeride hareket edilebilecek, yani şöyle hareket edilebilecek. Mesela ben mutfaktayken geri çıkıp Tolga'nın geçmesini sağlamayacak kadar geniş bir alan olmasını istedik. Velhasıl bir proje gördük. Bir karavancı çifti gördük Instagram üzerinde. Onlar da kendileri yapmışlar karavanını. Projeye çok içimize sindi. Gerçekten o proje güzeldi. Güzeldi ama bize göre eksikleri vardı biraz. Ya şöyle, şimdi bizim belli başlı kriterlerimiz vardı. 1. Tavan terası olacak. 2. Tavan terasına içeriden çıkış olacak. 3. Aracın ön tarafına içeriden geçiş olacak. Yani aracın dışına çıkmadan hem terasa ulaşımımız olması gerekiyor hem de velev ki aksi bir durum söz konusu aracın ön tarafına geçip oradan uzaklaşmanız gerekiyor. Aracın dışına çıkmadan bunu yapabiliyor olmamız lazımdı. Bu kriterlere uygun olarak o projedeki tek sıkıntı mutfak bölümünün konumuydu. Mutfak ve banyonun konumu farklı bir alandaydı. O da işte ön tarafa geçmeyi ve yukarıya terasa çıkmayı imkansızlaştırıyordu direkt. Ama yine de böyle hep o proje kenardaydı. Hep ona odaklıydık. Sonra Tolga o arada araştırmalar yapmaya devam ediyor falan. Tabii benim içime sinmediği için bir türlü yani hep bir eksik var diyorum. Program buldum internet üzerinde. YouTube aracılığıyla programın nasıl kullanılacağını öğrenmeye çalıştım. İşte kare nasıl yapılır, yuvarlak nasıl yapılır. Tabii sonra o lavaboya kadar yaptı. Evet. Sonrasında o projeyle aracın iç ölçülerini birebir çıkarttım. Detaylı bir şekilde. İç ölçüleriyle birlikte o programda aracın kasasını oluşturdum. Kullanacağım yalıtım malzemeleri de belliydi zaten. Kavak kontra kullandık araçta. Onların da malzemeleri belliydi, kalınlıkları. Onları da çıkıp düz bir zemin elde ettikten sonra ben başladım. Gizli böyle gizli. Sonra bana gösterdi işte çalışmasını bitirmiş herhalde. Değil mi? Bir sona yakındı herhalde ölçüler Tabii, falan her şey sona tamamdı. yakındı. Bana gösterdi bu nasıl olmuş diye, dedim vardı zaten bizim projemiz, ne gerek vardı buna şimdi. Çok bozuldu. Nasıl ya diyorum, ben zaten hazır, ben onunla çok adapte etmiştim kendimi falan. Böyle şok oldum yani bir anda.
Ama sonra inceleyince gerçekten çok daha kullanışlı bir proje olduğunu fark ettim. Yani o diğer ilk beğendiğimiz projede bize eksi gelen hiçbir şey, her şey bu yeni çalışmadaki projede kalkmıştı ortadan. Yani tamamen bizim ihtiyacımıza yönelik bir proje olmuştu. Hatta ben aracın içinde bantlarla projeyi çizdiğimde yok bu olmadı ötekini yapalım biz yine de Bantlarla demiştim zemine hatırlarsan. şekillendirdik, çizdik falan. Öyle de hiç anlaşılmıyor aslında. Çünkü yerdeki çizgiler yukarıya uzamadığı için mesela bizim mutfak ve yatak bölümünün o ara geçiş, koridor diyeyim. Orası çok dar gözüküyordu yere bant yaptığımızda. O yüzden bu sefer ondan da emin olamadık orayı dar görünce. Tabii orası dar. Şimdi o dönemde çalışıyoruz da ben çalıştığım şirkette işte beraber çalışıyoruz. 50 santimlik bir yer ayarlıyorum. Gel bakayım geç buradan diyorum Gülden'e. Geçiyor. Rahat rahat geçiyor. Ama aracın içinde çizdiğimiz yere bakıyoruz. Çok ufak geliyor Çok dar gözümüze. gözüküyor gözümüze. Emin olamadık bir türlü. Dedik sığdıramayacağız biz bu projeyi herhalde buraya. Baktık olacak gibi değil. Sonra Tolga'nın aklına bir fikir geldi. Evet. Şimdi ilk seçtiğimiz proje, ondan sonra benim çizdiğim İkinci proje. onlarca projeden eleyip düşürdüğümüz 2 proje daha vardı. İkinci proje zaten şeydi. Üçüncü projenin bir değişik haliydi. Banyo ve neyin konumunu değiştirme? Banyo ve yatağın konumu farklıydı. Evet. Ondan sonra kartonlarla yaptığımız iş gereği motosiklet taşıma kartonları, büyük kartonlar elimizde stokluydu çok fazla. Onları aldık. İlk projeyi hemen kartonlarla birebir ölçülere yakın şekilde şekillendirdim aracın içinde. Ama dediğimiz gibi içimize sinmeyen şeyler olduğu için evet gördük mü gördük. Tamam burası böyle oluyormuş deyip ben hemen bozdum. İkinci projeyi yaptım. İkinci projenin de kartonlarla yaptığımızda fotoğrafını çekmemiştik. Sonra da son proje olan üçüncü proje aslında ikimizin de içine sinen projeyi kartonlarla banyosunun kapısına varana kadar işte mutfağın evyesine işte vesairesine varana kadar kartonlarla canlandırdık. Canlandırdıktan sonra aslında en doğru projenin ne olduğunu görmüş olduk böylelikle. Çünkü o asıl emin olamadığımız mutfağın önündeki koridor tarafı çok daha ferah oldu. Yükseklik girince işin içine. Hatta biz kapıdan da biraz endişe ediyorduk mutfakla yatak arası banyo kapısından da çok endişe ediyorduk. Banyo kapısı da dar gibi geliyordu ama bayağı o kapıyı da yaptık. Aslında şu anda yapamadık mesela o kapıyı. Kartonlarla yapmıştık ama istediğimiz şeyi bulamadığımız için hala o beklemede. Evet. Fazla oldu. Yani düşündüğümüz kadar dar olmadı hiçbir şey. Mesela banyoyu ölçeklendirmede ve kartonda gördüğümüz şekilde de daha dar gözüküyordu banyo aslında. Evet. Ama aslında yaptıktan sonra içerisi daha da geniş oldu. Nasıl oldu bilemiyoruz ama oturma alanı tarafı aynı şekilde. Hatta şöyle sobamızı henüz kurmadık. Buralara daha kış gelmedi. Soba dolabı yeri bile daha geniş kaldı hepsine rağmen. Yatağımız daha geniş oldu. Biz yatağın yan ölçüsünü 110 santim gibi belirlemiştik ortalama. 115 mi? 118 mi? 118 santim net. 8 santim daha arttırdık bir yerlerden. Ama kartonlar inanılmaz faydalı oldu projeyi kesinleştirmemizde. Bayağı canlı, 3 boyutlu haliyle görmüş olduk direkt içeride. Sonra projemizden şahane bir şekilde emin olduk böyle 3 boyutlu gördükten sonra. Hatta öyle bir 10 gün 15 gün gezdik kendi dağılana kadar. Arabanın arka kısımda böyle kartonlarla şekillendirilmiş, kağıt bantlarla yapıştırılmış. Biz işe öyle gidip geliyoruz falan. Birkaç arkadaş o haliyle görmüştü değil mi? 10 gün 15 gün falan hatta. Birkaç defa şey oldu böyle yolda giderken mutfak çöktü. Ama biz onu bir daha yapıştırdık falan. Sökene kadar bayağı öyle gezdik. Evet. Arada böyle yolculuk esnasında arkaya bakıyoruz. Aa çok güzel oldu falan diyoruz karton haline. Şimdi aracı aldık. Aracın temizliğini, bakımlarını yaptırdık. Lastiklerimiz de değişti bizim. Projemiz net. Kaporta işlerini hallettik. O dönemde aracın muayenesi gelmişti. Biz aracı muayene istasyonuna götürdük. Muayeneden geçti. Sonrasında startı verdik. Ve bundan sonraki videomuz karavan camları ve heki montajı. Merhaba canım. Ama ondan önce tam zamanlı karavan hayatında 30 günde neler yaşadık?
Canavar canavar. Canavar ama ne canavar? Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone ol butonuna ve zile basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kes burayı. Burayı kes. Bir daha. Senin şimdi böyle girmen gerekiyor ama ondan önce. Ama ondan önce. Ama ondan önce ne vardı? Daha doğru söylemeyeyim adını. Kes orayı. Tam. Detaylı bir şekilde izlemek ve Yaşamanın nın 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 nın.